Atlantis kıtası ya da adası bir zamanlar var mıydı yoksa sadece bir efsane miydi? Bu sorunun cevabını henüz tam olarak bilemiyoruz. Derler ki şimdiki Atlas Okyanusu'nun büyük kısmını kaplayan eski bir kıta vardı. Bu kıta bir yandan Kuzey Amerika ve Orta Amerika, öbür yandan da Avrupa ve Afrika'nın kuzeybatısı kıyılarıyla sınırlanmış olduğu bir bölgedeydi. Uzmanlar Grönland, Asor, Madeira, Kanarya ve Yeşilburun adalarının Atlantis kıtasının çökmesinden sonra geriye kalan topraklar olduğunu söylemektedir. Atlantis uygarlığının çok gelişmiş ve ileri teknolojiye sahip bir uygarlık olduğu söylenir. Bu uygarlık Antik Mısır'a kadar ulaşmıştır ve bir dönem Mısır-Yunan birleşmesiyle bozguna uğratıldığı söylenmektedir. Atlantis kıtası bu savaştan kısa bir süre sonra meydana gelen deprem ya da tayfun sonucunda bir anda sulara gömülüyor ve batıyor. Atlantis kıtasının ve uygarlığının var olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Bu gelişmiş uygarlık kimilerine göre sadece bir efsane olarak kabul edilse de yapılan bilimsel araştırmalar ve arkeolojik bulgularla her geçen gün biraz daha gerçeklik kazanıyor. Atlantis'in varlığına kanıt arayanlar için birkaç örnek verebiliriz. Platon, antik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yükseköğretim kurumu olan Atina Akademisi'nin kurucusudur. Platon, Atlantis'le ilgili ilk yazdığı eseri Timea ve daha sonra M.Ö. 345 yılında Critias'ı yazdığı zaman kaynak olarak M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış atası politikacı Solon'u gösteriyordu. Solon, M.Ö. 590'da Mısır'a gitmiş ve Mısırlı rahiplerden kadim bilgiler edinmişti. Bu bilgiler Atlantis'te yaşam şeklinin yanı sıra Mısır uygarlığının kökeninin Mu ve Atlantis'e dayalı olduğuna ilişkindi. Solon'un anlatımlarına göre Solon'un doğumundan 9000 yıl önce çok güçlü bir krallıktı ve buradan gelen işgalci kabileler Akdeniz kıyısındaki tüm ülkelere yayılmışlardı. Atlantis'in efsane mi gerçek mi olduğu Rönesans döneminde de kafaları en çok meşgul eden sorulardan biriydi. Özellikle 17. ve 18. yüzyılda bu tartışmalar oldukça yoğunluk kazanmıştı. Atlantis dünya edebiyatının devleri tarafından da tartışılmıştı. Günümüzde de bu tartışmalar devam etmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Atlas Okyanusu'nda yapılan araştırmalarda elde edilen bazı keşifleri söylemek gerekirse, Maria Klinova Kuzey Atlas Okyanusu'nda bilinmeyen bir dağ keşfetmiştir. Bu dağın 15.000 yıl önce var olduğu, sonradan batan bir kıtanın kalıntısı olduğu sanılmaktadır. Atlas Okyanusu'nun diplerinde yapılan araştırmaların birinde 15 santim çapında, 4 santim kalınlığında bazıları diş şekline benzer işaretleri taşıyan yuvarlak nesneler bulunmuştur. Bir yoruma göre suni olduğu sanılan bu nesnelerin radyoaktif karbonla yapılan denemelerde 12.000 yıl önce suların üstünde bulunduğu anlaşılmıştır. Benzer araştırmalarda deniz dibi çamuruna karışmış tatlı su yosunları bulunmuştur. Atlas Okyanusu'nda bunun gibi birçok bulgu vardır ve Platon'u desteklemektedir. Atlantis uygarlığı ve kıtası gerçekten var mıydı yoksa sadece bir efsane miydi? Bu kıtanın gerçek olup olmadığına inanmak size kalmıştır. Bir zamanlar Homeros'un İlyadası'nda destanlaştırdığı Truva şehrinin sadece efsane olduğuna inanılıyordu. Çünkü Truva şehri bulunamamıştı ama bir gün arkeolog bile olmayan Heinrich Schliemann Truva'nın gerçekte var olduğuna inandı ve destanda anlatılana göre şehri aradı, kazılar yaptı. Uzun çalışmalardan sonra Truva şehrini buldu ve Truva'nın gerçekten var olduğunu, bir efsane olmadığını kanıtladı. Bu örnek bize Atlantis uygarlığının ve kıtasının sadece bir destan ya da efsane olmadığını ve bir zamanlar böyle bir kıtanın var olabileceğini kanıtlayabilir. Gelecekte bir gün tıpkı Truva gibi Atlantis'in de gerçekte var olduğunu kanıtlayacak kesin delillere ulaşırsak bu uygarlığın bir efsane olmadığına emin olabiliriz. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek ve yorum yaparak görüş ve düşüncelerinizi bildirebilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.